sıradan bir sonbahar gecesiydi. Rüzgarla savrulan yapraklar çocuğun odasının camına vuruyor. Hava serin, dışarısı rüzgarlı da olsa ailenin sıcaklığı yetiyordu bu evi ısıtmaya. Ancak bu yuvanın o gece alevlere teslim olacağını kim bilebilirdi ki? İşte o an küçük çocuk genzini yakan ve o içe çekmesi zor havayı soludu ve o korkunç geceye açtı gözlerini. Etrafına baktığında her yer alev alev yanıyordu. İçeriden duyduğu annesi, babası ve kardeşlerinin çığlıkları yankılanıyordu kulaklarında. Tam o esnada odasının kapısı alevlerin kavurucu etkisiyle yıkıldı. Kapının açtığı boşluktan baktığında ailesinin korkunç bir şekilde yangının içinde çırpındıklarını gördü çocuk. Çaresizlik içinde onların yanına gitmeye çalışırken ailesinin çığlıkları yerini sessiz ama tüm o çığlıkları yutan ateşin sesine bırakmıştı. Hayattaki tek varlığı, tek dayanağı olan ailesi yoktu artık. Yalnız kalan çocuk alevlere bakarak söndüremiyordu içindeki nefreti ve öfkeyi. İşte o an nefretin içinden bir cin uyanmıştı. İçinde yaşadığı korku ailesini ondan alan alevlere öfkesi ve dünyaya olan nefreti uyandırmıştı bu ateşten doğan cin. Çocuğun şaşkınlığıyla birleşen korkusu daha da büyüdü. Ve çocuk korkusunu dile getirmeden cin hızlıca bir teklif sundu çocuğa. Seni görüyorum. Öfkeye hapsolmuş. Seni hissedebiliyorum. Nefretin vücut bulmuş insan heveslisi. Lakin artık sen insanların dünyasına ait değilsin çocuğum. Ama benim gibi güçlü olabilirsin. Benim gibi korkusuz olabilirsin. Ve büyük savaş geldiğinde benim yanımda insanlarla savaşabilir. Onlara hissettiğin korkuyu tattırabilirsin. Bu zaferi benimle yaşamak istiyorsan seni bu cehennemden kurtarırım oğlum. Dedi. Çocuk yaşadığı bu felaketin etkisiyle cinin söylediğini anlamadan teklifi kabul etti. O an tek düşündüğü o cehennem çukurundan farksız olan evden kurtulmak. Bir umutla gözlerini kapattı ve kendini cinin ellerine bıraktı. Gözlerini açtığında tanımadığı bir yerde buldu kendini. Yüzünde ve vücudunda bulunan yanıkların verdiği acı hissi kapladı her yanı. Etrafına bakındığında yarı başında bir gölgenin durduğunu fark etti. Sen kimsin? Diye sordu gölgeye. Gölge alaycı bir tavırla ben Mahem'im. Cinlerin arasında en kudretli olan askerim. Ve sana bundan sonra ne yapıp yapmaman gerektiğini anlatmak için görevlendirildim. Sen artık yarı insan, yarı cin olan bir melezsin. Melez olmanın getirdiği bazı kurallar var. Bunlara uymak zorundasın. Şimdi kulağını aç ve beni iyi dinle dedi Mahem. Çocuk tüm acısını, korkusunu, şaşkınlığını bir kenara bırakarak kulak kesildi Mahem'in sözlerine. Bundan sonra burada tek başına yaşayacaksın ve insanlarla iletişim kurmayacaksın. Çünkü sen artık bir cinsin. Artık hiçbir ihtiyacın olmayacak. Lakin yarı insan olduğun için insanlar seni görebilir, kokunu hissedebilir. Bundan dolayı büyük cin insanlardan saklanabilmen için sana bazı insanüstü güçler bahşetti. Bundan sonra yaşamanın tek amacı hayatını kurtaran büyük cine vefa borcunu ödemek. Büyük savaş geldiğinde onun yanında insanlarla savaşmaktır. Eğer insanlarla iletişim kurup onlarla birlikte saf tutarsan bunun bedelini çok ağır ödersin dedi ve bir anda gözden kayboldu. Çocuk bir süre yaşadığı şokun etkisiyle olduğu yerde donup kaldı. Daha sonra yerde kırık bir ayna parçası gözüne çarptı.
Aynayı alıp yanık yüzüne baktı. Korkunç ve çirkindi artık. Yüzünün bu halini gördükten sonra yalnız kalmayı daha kolay kabullenecekti. Böylece büyük cinin bahşettiği kasvetli eve geçerek yalnızlığa bıraktı kendini. İşte çirkinin yalnız ve soğuk öyküsü böyle başladı. O kuş aşık olacak ve bir zaman sonra bahar dallarına konmayı bırakacak. Hasretle uçacak hocam, hasretle. Sonra ben nasıl karanlıkta yürümeye başladıysam o da karanlıkta uçacak. Ben nasıl bu yolda en ufak bir aydınlık görmediysem o kuş da artık hasretle karanlık yollarda uçarken ardına rüzgarı alıp da öylece gökyüzünün en mavi yanına kendini bırakamayacak. Aslında aynı renkte kalmak çok kolay. Sen aşkı bir çift gözle gördüğün güzelliklere bağlarsan hep aynı renklerde kalırsın. Ve bir süre sonra o renkler sana hiçbir şey anımsatmaz. Arada baktığın o gözlerde ateşi de görmen lazım. Görünce de katlanman lazım. Aşk bu işte. İnsanı bir renkte bırakmaz. O aşk için düştüğün yollarda yağmur bile farklı yağar. Tıpkı taş gibi. Güneşi ayrı bir yakar. Rüzgarlar esmez öyle ılık ılık, ferah ferah. Hem yüzünü hem yüreğini yırtar. Bizim o kuş bir müddet yol aldıktan sonra kanatlarını aşka takar. Artık kanatsız yürümeye başlar. Değişir hocam, değişir. Sadece renkleri de değil, her şey değişir. Aşk bu. Dilsiz, cansız taşın bile kimyasını bozar.
Osman ne yapıyorsun abisi? Niye, ne oldu ki? Oğlum ölülerin gözüne bakılmaz. Bak geçen sefer de uyardım seni. Yanlış yapıyorsun. Bütün büyük kitaplarda geçiyor. Musallat oluyorlar. Ama sen hala psikopatlığın derdindesin. Bir gün biri musallat olacak, o zaman göreceksin. Lan Osman. Oğlum hiç laf dinlemiyorsun. Gel şuraya çabuk. Al şu kazmayı gel.